Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından dolar ve gram bazlı altın türevlerinde aşağı yönlü çok sert satışlar yaşadık. Sizlerle birlikte dün yapmış olduğumuz iki canlı yayınımız vardı. Bu canlı yayın sayesinde umuyorum ki birçoğunuzu çok fazla bir miktarda tersten kalmaktan kurtardık. Özellikle vermiş olduğumuz önemli seviyeler ve bu seviyelerin altındaki kırılımların daha fazla aşağı yönlü sert satışlar getirebileceği ile ilgili dün iki video yapmıştık. 15-30 civarlarında zaten sizlerle birlikte bizim planladığımız olumsuz bir durum, olumsuz bir haber akışına karşı kurlardaki, döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareketlerin daha da sertleşebileceği şeklindeki yorumumuz vardı. Tahmin ediyorum ki, umuyorum ki videolarımızı tam olarak eksiksiz olarak izleyen birçok arkadaşımız bu aşağı yönlü düşüşleri kendileri lehine çevirebilmiştir. Fakat açıklamanın geç saatte gelmesi, yani Türkiye piyasalarının kapanmış olduğu saatlerde gelmesi ise Türk yatırımcıları adına beni de oldukça derinden yaralamış bir açıklama olarak düşünüyorum. Böyle bir açıklamanın bizim Türkiye saatinin açık olduğu, Türkiye piyasalarının açık olduğu bir saatte yapılmış olsaydı bana göre daha da etkili olabilecek, hem de Türk yatırımcısını koruyabilecek bir açıklama şeklinde bunun algılanması daha rahat olacaktı. Nedir bu açıklama? Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu açıklama nedir? Bununla ilgili biraz piyasalarda araştırma yaptım arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı DCM, yani TL mevduat hesabının doların değer kazanımına karşılık bir koruma kalkanı sağlayacak yeni bir enstrüman. Bu enstrüman nasıl çalışacak? Bu enstrümanın çalışma şekli dolar bazlı TL, yani doların değer kazanması durumunda siz paranızı TL'de tutuyorsunuz. Burada bir hesap açıyorsunuz. Buraya atıyorum 100 lira yatırdınız. Bunun getirisi mesela %14 bir faiz getirisi var. Fakat siz vade sonunda bu getirinin üzerinde dolar fiyatının veya kur fiyatlarının daha fazla getiri elde etmesi durumunda arkadaşlar, sizler buradaki aradaki farkı sizlere hazine ödeyecek. Şimdi böyle bir sistem nasıl geçerli olabilir? Böyle bir sistem gerçekten işe yarayabilir mi? Evet, böyle bir sistem ilk bakışta, ilk zamanlarda işe yarayabilir. Fakat böyle bir sistemin dezavantajları olacağı yönünde uzman ekonomistlerin de yorumları mevcut. Bunları da sizler adına derleyip değerlendirmeye çalıştım. Böyle bir durumdaki en büyük risk bu durumun enflasyonist bir baskı oluşturacağı yönünde arkadaşlar. Şimdi bir enflasyonist baskı durumu oluşması durumunda bunun dolara tekrardan yukarı yönlü riayet etme olasılığı da oldukça yüksek. Fakat bu durumun sürdürülebilirliği var mıdır? Bu durum kısa vadeli bir sürdürülebilirlik yaratabilir. Yani bu durum bir nevi de olsa hazinenin iç piyasadaki yatırımcıya borçlanması şeklinde yorumlanabilir. Yani belli bir faiz karşılığında iç piyasada devlet bize diyor ki getirin paranızı TL mevduata yatırın. Bu arada bu parayı dolarda, euroda, sterlinde tutacağınıza dolar üzerinde tutun ki ben de size ilerleyen dönemlerde dolarda artışlar meydana gelse bile, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler meydana gelse bile ben bu aradaki farkı yine size TL bazlı olarak ödeyim şeklinde. Bu güzel bir durum. Aslında değerlendirilmesi gereken bir durum. Hiç değilse riski yok, akarı yok, kokarı yok şeklinde de yorumlanabilir arkadaşlar. Çünkü TL mevduata paranızı attığınız zaman bir TL mevduat getirisinden faydalanacaksınız. Ayrıca dolar düştü mü derdi de yok. Dolar çıktı mı derdiniz yok. Dolar yukarı çıksa bile bu aradaki farkı zaten devlet size
ödeyecek. O yüzden de bunun güzel bir enstrüman olduğu gözden kaçmamalı. Bu durum neden sürdürülebilir olamaz? Bunu da size açıklayayım. Kısa vadede sürdürülebilir olur. Evet, kısa vadeli vardır. Kısa vadede devlet döviz açığını iç piyasadan karşılayabilir arkadaşlar. Bu da kısa vadede olumlu olacaktır diye düşünmekteyim. Fakat bununla ilgili dışarıdan yatırımcı gelip Türkiye'ye parasını yatırabilir mi şeklindeki sorunuz. Evet, bu dışarıdan Türkiye'ye döviz burada yatırım yapacak kişileri de koruyan bir sistem gibi gözükmekte. Adam parasını buraya getirdiği zaman çıkışta da bu kur farklarından etkilenmeden hem faiz bazlı olarak hem de dolar bazlı olarak bundan faydalanabilir. Bu düşüşler şimdi bizler için hangi seviyelere kadar olabilir? Bu düşüşlerin daha aşağısı olacak mı şeklinde sorularınız var. Bu sorularınıza da cevabı şu şekilde verebiliriz. Bugün itibariyle bizlerin izlemesi gereken aşağıdaki en kritik rakam 11.70 rakamı olacak arkadaşlar. 11.70 rakamı aşağı yönlü tekrar kırılır ise bir sert düşüş dalgası bizler 11 bölgesine doğru tekrardan görebiliriz. Bu 11 bölgesi önemli olacak. Buralarda bir miktar oyalanma dolar TL kurunda yaşayabiliriz. Fakat dikkatli olmamız gereken bir hafta diye tekrardan sizlere uyarıyorum. Şu anda bizim bant aralığımız 11.70-13.07 bant aralıkları olarak gözükmekte. Dünkü açıklamamızda gene 13.88 bölgesine doğru bir yukarı yönlü ataklar dolar TL kurunda yaşayabiliriz şeklinde yorumumuz vardı. Ve dediğimiz gibi tam 13.88 bölgesi dolar TL kurunda artık bir direnç, kuvvetli bir direnç bölgesi olarak göze çarpmış durumda. Burada bir gene ters filama oluşumu saatliklerde göze çarpıyor arkadaşlar. Bu ters filamanın tekrardan dolar TL kurunu yukarıya atabilmesi için 13.80 üzerinde mutlaka kapanış yapabilmesi şart. Bunu kapanış yapamadığımız sürece bir dolar TL kurunda aşağıda gene önemli kuvvetli bir destek bölgesi 12.40 bölgesinde bulunan destek bölgesi 12.40 altında hareketler tekrardan aşağı yönlü ivmelenir ve bu sefer dolar TL kurunda şuradaki alan farkı kadar aşağıya yönlü bu dolar TL kurunu çekebilir. Bu da takribi dolar TL kurunda 14-17-60 3 kuruşluk 13 bir 10 lira civarına doğru 10.50 civarına doğru dolar TL kurunu tekrardan bir aşağı yönlü satış baskısı içerisine sokabilir arkadaşlar. Sizlerin dikkatli olması gereken bu 12.40 mı yoksa 13.80 mi civarı hareketler dolar TL kurunda tekrardan yaşanacak mı? Bunu sıkı bir şekilde takip etmenizde fayda var diye düşünmekteyim. O yüzden verdiğim rakam önemlidir. Bu rakamı mutlaka riayet etmeniz de gerekli. Burada 13.80 altında kaldıkça 12.40-13.80 arasındaki sıkışma devam eder. Yönü belirleyecek olan, aşağı yönlü hareketi getirecek olan rakam 12.40'ın kırılmasıyla birlikte tekrar hızlanır ve aşağıda 11.70, 11.07 ve 10.50 civarına doğru hareketler getirebilir. Tekrardan hareketin yukarı dönebilmesi için ise arkadaşlar 13.80 bölgesinin yukarı kırılması şart. Bunlar olmadığı sürece maalesef ki yön hala da aşağı yönlü gözükmekte dolar TL kuru takip eden arkadaşlar için. Sterlin takip eden arkadaşlar için hemen kritik rakamları verelim. Sterlinde şu an 16.65. Sterlini çok güzel yerden yakaladık. Bunu satış olarak değerlendirebilen arkadaşlar olmuştur diye tahmin ediyorum. İnşallah eğer olduysa da güzel yerlerden sterlinde zaten yakalayabildik ve aşağı yönlü satış talimatımızı verebildik. 17.32 sterlinde 15.50 önemli bir bölge. Satışların ben buraya kadar gelebileceğini düşünüyorum. 15.50 bölgesine kadar. 15.50 sıkı takipte kalınmalı. 15.50 17.32 sterlindeki hareketler şimdilik bu bant aralığı içerisinde sıkışmış durumda. 15.50 altında hareketler tekrar
aşağıya yönlü sertleşir. O yüzden tek kale 15.50, yukarıda ise yukarı hareketlerin başlayabilmesi için 17.32 üzerinde sterlinde kapanışlara ihtiyaç var arkadaşlar. Euro bölgesine hemen bakalım. Euro'daki hareketleri sizlerle birlikte değerlendirelim. Euro'da neler olabilir? Evet, Euro'da şu an 14.25 seviyelerinde seyreden bir Euro. Euro'da 13.06 bölgesi kritik bir bölge. Önemli bir destek. 13.06 bizler için önemli bir bölge. Dalgalanacak bölge 14.63 arasındaki alan. Yukarı yönlü hareketlerin tekrar başlayabilmesi için 14.63 üzerine atabilmesi şart. Atamadığı takdirde Euro'da da 13 TL ve 14.63 aralığı önemli olacak. Hareketin hızlanıp aşağı yönlü gelebilmesi için 13.06 bölgesinin kırılması şart. Bu bölge kırılırsa aşağı yönlü hareketler tekrardan devam edecektir. Fakat yön 13.06 bölgesine doğru hareketlerini devam ettirecektir diye ben düşünmekteyim arkadaşlar. Gram altına bakalım. Hemen gram altın değerlendirmesi yapalım. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında şu an 725 civarında hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Gram altında bizler için 881 bölgemiz kuvvetli bir direnç haline geldi. Onun altında 746 dedik. 746 altında her kalış gram altını da arkadaşlar 662 TL civarına doğru aşağı yönlü tekrardan çekebilir. Sizlerin de çok dikkatli olması gereken bir bölge 662 bölgesi, hareketlerin bu bölgeye doğru evrileceğini düşünmekteyim. Ons altın hemen analizine bakalım. Ons altın takip eden arkadaşlar için. Ons altında ikili dip oluşumu 1797 seviyelerinde hala devam ediyor. Bizler için ons altında şuradaki 1780 bölgesi önemli dedik. Bu bölge üzerinde yukarı yönlü 1814'ü kırması durumunda burada da tekrardan 1844 seviyesine doğru ons altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklentimiz dahilindeki hareketler olacaktır diye düşünmekteyim. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüşte hareketler ne oluyor? Evet, gümüş ons. Gümüş onsa baktığımız zaman gümüş onsta bizler için aşağıdaki kritik bölgemiz 21.42 bölgesiydi. Burada da gene ufak çaplı ons bazlı hareketleri değerlendiren arkadaşlar için gördüğünüz gibi onsta kalan arkadaşlar bu düşüşlerden etkilenmedi. Burada 21.40 önemli bir bölge. Aradaki bir çanak oluşumuna doğru giden bir hareket mevcut. Buranın ilk hedefi 24 dolar arkadaşlar. 24 dolara doğru bir yukarı hareket. Bunun üzerinde de gümüşün onsunda 26 dolar seviyesine doğru yeni hareketlerin devamı beklenebilir. Gümüşte yön yukarı. Stokastik indikatörde zaten çok net bir şekilde yukarı yönlü sinyalini yakmış durumda. Gümüş gram takip eden arkadaşlar, gümüş gram takip eden arkadaşlar için 11.04. Burası artık kuvvetli bir direnç haline geldi. Bunun altında 9.51 ve onun altında 8.57 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketlerin devam edeceği düşüncesindeyim. 8.57 bölgesi kuvvetli bir destek bölgesi olarak karşılık verecektir. Önemli olan 8.57'nin aşağıya kırılmaması. Kırılmaması durumunda buradan tekrardan yukarı yönlü tepki alışları gelebilir. Çok dikkatli olmanız gereken bir hafta. Sizleri sık sık video yaparaktan zaten yeni rakamlar ve seviyeleri de sizlerle birlikte burada değerlendirmeye çalışacağım. Ben her zaman yanınızdayım. Hiç kimse moralini bozmasın. Bu piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Uygulanan yeni politikanın da uzun süre dayanılırlığı olabileceği düşüncesinde değilim. Çünkü bu politikanın ilerleyen dönemlerde kısa vadede etkili olsa da ilerleyen dönemlerde enflasyonist baskıyı, yani Merkez Bankası'nın para basma oranını yükselteceğinden bu da enflasyonist baskıyı arttıracağı, yukarı yönlü çekeceği yönündeki maalesef ki beklentilerim mevcut. İnşallah benim beklentilerim gibi olmaz. Fakat bu da
bizlere bütçe açıklarını getireceği, doların çok fazla miktarda aşağıya düşmesiyle birlikte de ithal mallarının ucuzlayacağı ve ithal malların ucuzlamasıyla talebin ithal mallara artacağı yönündeki düşüncem maalesef ki daha da artmış durumda. Bu gibi durumda tekrardan ülkede bir cari açık dengesinin kaçacağı ve kaybolacağı yönündeki beklentilerim olacağından dolayı kısa vadeli düşüşler olsa da aşağı yönlü hareketlerde ilerleyen dönemlerde enflasyonist ve dolar bazlı olarak hareketlerin tekrardan yukarıya sert bir şekilde ivmeleneceği yönündeki benim kendi düşüncemde bulunmakta. Evet sevgili dostlarım, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.